Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranı beklentilerin üzerinde yıllık %4,2 olarak açıklanması döviz kurundaki yukarı yönlü hareketleri de hızlandırdı. Ekonominin aşırı ısındığı görüşü oluşurken Fed'in erken faiz artırma ihtimalleri de fiyatlanıyor. Cari işlemler dengesi Mart ayında 3,33 milyar dolar açık verirken Ocak ayı ile Mart ayı dönemlerindeki cari dengede negatif tarafta 7,7 milyar dolar alarak gerçekleşti. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,50 ve 8,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,40 ve 8,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa'da aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte ekonomik aktivite de düzeliyor. Euro bölgesi sanayi üretimi yıllık bazda %10,09 artış gösterirken aylık bazda artış %0,1'e tekamül etti. Yarın açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası para politikası duyurusu Euro için önemini korurken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,17 ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise açıklanan Amerika Birleşik Devletleri Nisan ayı enflasyon sonrasında güçlenen dolar ile parite sert geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlerin oluşması satış baskılarını artırırken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,2095 ve 1,2120 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının sürmesi durumunda ise 1,2050 ve 1,2025 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada İran ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerinin sonuçları İran petrolünün piyasalara geri dönmesiyle sonuçlanabileceği vurgulanırken Salı günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları 2,5 milyon varil azalış gösterdi. Teknik açıdan baktığımızda Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 70 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68 dolar ve 67 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrasında dolar endeksindeki görülen sert yükseliş ons altına olumsuz yansırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın enflasyonun beklentileriyle beraber devam etmesi beklenirken satış baskısı oluşturmaya sürdürdüğünü görüyoruz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim ons altında 1825 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1810 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketi de destekliyor. Dolar endeksindeki görülen sert yükseliş ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin tekrardan yükselişe geçmesi ons altında satış baskısı oluşturuyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 500 Türk Lirası ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası bir aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere ekonomisinin ilk çeyreğinde aylık bazda %1,5, yıllık bazda ise %6,1 oranında küçüldü. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası sert satışların geldiğini görürken aşağı yönlü hareketlerinde devam etmesini bekliyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1,4085 ve 1,41 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,4035 ve 1,40 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranı beklentilerin çok üzerinde yıllık %4,2 olarak gerçekleşmesinin ardından Fed'in erken faiz arttırma ihtimalinin de arttığı düşüncesindeyim. Japonya'da hane halkı harcamaları %7,2 artış gösterirken Japonya Merkez Bankası Mart ayı toplantı tutanaklarında yetkililerin faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutmaya odaklanma ihtiyacı konusunda anlaştıklarını söyleyebilirim. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 110,20 ve 110,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109 ve 108,20 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Should say